Merhaba Karanlık Gerçekler izleyicileri. Bugün sizlere internetin derinliklerinde viral olmuş, hem ürperten hem de düşündüren bir hikayeyi anlatacağız. Reddit'te bir kullanıcının paylaştığı bu olay, insan bilincinin sınırları ve hayal dünyasının gerçeklikle kesiştiği nokta üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Hazırsanız bu sıra dışı hikayeye birlikte dalış yapalım. Şimdi bu hikayeyi onun kendi sözleriyle dinleyelim. Üniversitedeki son dönemimde hayatımın en korkunç olaylarından birini yaşadım. Bir futbol maçında bir oyuncunun saldırısına uğradım ve kafama aldığım darbeyle bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda başka bir dünyadaydım. Ama bu dünya gerçek olamayacak kadar güzeldi. Harika bir kadınla tanıştım. Onunla 2 yıl içinde evlendik. Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyordum. Sonra bir kızımız oldu. Kısa bir süre sonra da bir oğlumuz. İdeal bir hayat düşünün. Sevgi dolu bir eş, cıvıl cıvıl çocuklar ve harika bir iş. Her sabah onların varlığıyla mutlulukla uyanıyordum. Ama bir gün, işte o gün her şey değişti. Kanepede oturmuş düşüncelere dalmışken lambaya gözüm takıldı. İlk başta sıradan bir detay gibiydi ama o kadar garip bir şey vardı ki gözlerimi alamadım. Perspektif bir şekilde yanlıştı. O lamba gecemi, hatta hayatımı değiştirdi. Saatlerce, günlerce sadece lambaya baktım. Yemek yemeyi, su içmeyi, hatta tuvalete gitmeyi bile unuttum. Eşim çok endişelendi. Ve sonra o an geldi. Lambadan bir şey fark ettim. Sanki biri bana ulaşmaya çalışıyordu. Bunu anladığım anda dünyam yerle bir oldu. Eşim çocukları alıp gitti. Ve işte o zaman gerçeği fark ettim. O lamba, eşim, çocuklarım, hepsi bir hayaldi. Gerçek değildi. Hepsi beynimin bir oyunuymuş. O anda bir şey oldu. Lamba büyüdü, genişledi ve her yer kırmızıyla kaplandı. Kulaklarımda yankılanan sesler. Ve sonra korkunç bir acı hissettim. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasındaydım. Tanımadığım yüzler vardı yanımda. Doktorlar bana o darbeyle bilincimi kaybettiğimi, sadece saniyeler geçmişken beynimin bana 10 yıl boyunca başka bir gerçeklik yaşattığını söylediler. O hayat, o mutluluk hiç yaşanmamıştı. Hepsi bir yanılsamaydı. Bu hikayeyi dinlerken bir an bile gerçekliğin doğası üzerine düşünmeden edemiyoruz, değil mi? Beyin nasıl böyle bir dünya yaratabilir? Komadayken, travma altında bile neden bir mükemmel kaçış yaratır? Bu olayın ardından kullanıcı hayalini kaybetmenin yasını tutmuş. O var olmayan eşin çocuklarının acısıyla depresyona girmiş. Yıllar süren bir mücadeleden sonra hayata yeniden tutunabilmiş. Peki şimdi büyük sorular geliyor. Gerçek dediğimiz şey tam olarak ne? Hayal dünyası beynimizin bizi korumak için yarattığı bir kalkan mı? Komada geçen süre boyunca beynimiz alternatif bir gerçeklik yaratabilir mi? Bu hikayede lambanın sembolik bir anlamı olabileceği söyleniyor. Kim bilir, belki de bilinçaltımızın bize uyan artık dediği bir işaretti. Peki ya siz bu hikayenin gerçek olabileceğine inanıyor musunuz? Yoksa tamamen bir kurgu mu? Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve unutmayın. Gerçekler her zaman karanlık değildir. Ama karanlığın içinde her zaman bir gerçek vardır.